İşen Ferrah için yeni Salah demek büyük bir cümle. Ama bu videoda bunu bir slogan gibi kullanmayacağız. Bu benzetmenin sahada gerçekten karşılığı var mı ona bakacağız. Çünkü Ferrah sağ kanatta topu aldığında çok tanıdık bir his veriyor. Sol ayağını hazırlıyor, uzak direği arıyor. Savunmacı o açıyı kapattığında bu kez başka bir çözüm buluyor. Driplingiyle şut penceresini kendi açıyor. Pas kalitesiyle savunma arasındaki boşluğu görebiliyor. Ve bütün bunları 20 yaşında kambur formasıyla 12 gol 6 asist ürettiği bir sezonda yapıyor. Schalke, Feyenoord, Gent, Genk, Norwich, Malmö ve Kopenhag'ın bu oyuncuyu izlemesi bu yüzden şaşırtıcı değil. Asıl soru şu, bu sadece iyi bir Hollanda 2. Ligi sezonu mu? Yoksa Avrupa'nın gerçekten özel bir sol ayaklı sağ kanadı erken fark ettiği anlardan biri mi? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Normalde bir takımı izlerken gözüm tek bir oyuncuya kilitlenmez. Aynı maçın içinde farklı profilleri takip etmeye çalışırım. Ama Kambur bu sezon benim için farklıydı. Bu takımı neredeyse tamamen İşen Ferrah için izledim. Onunla gerçekten tanıştığım maçta deplasmandaki Young Utrecht maçıydı. Çünkü bu maçta Ferrah birkaç dakika içinde oyunun bütün ipuçlarını veriyor. Top sağ kanatta ayağına geldiğinde çizgiye yapışıp beklemiyor. Rakip bekin üzerine gidiyor, iç koridora yön değiştiriyor. Ve savunmanın yerleşimini bozuyor. Aksiyonun devamında topu tekrar istiyor ve ceza sahasına giriyor. Küçük bir bilek hareketiyle savunmacıdan sıyrılıp uzak direğe şut penceresini kendi yaratıyor. Sonra pas kalitesi devreye giriyor. Topu alır almaz yüzünü kaleye döndüğü iki pozisyonda da sol kanattan gelen koşuyu erken fark ediyor. Bu paslarda asıl değer topun ağırlığında. Stoperlerin arasından geçecek kadar keskin, koşunun hızını kesmeyecek kadar ölçülü. Birini yerleşik hücumda, diğerini topu kazandıktan hemen sonra çıkarıyor. Yani Ferrah aynı pas penceresini farklı oyun hızlarında da görebiliyor. Maçın devamında şut tehdidi daha net görünüyor. Sağdan içeri girdiğinde savunmacı sol ayağını kapatmaya çalışıyor. Ama Ferrah tek bir vuruşa bağlı kalmıyor. Uzak direğe plasa tehdidi var. Yakın direğe sert şut çıkarabiliyor. Savunmacı üzerine fazla geldiğinde de arkasındaki koşuyu doğru zamanda görebiliyor. Bu maç benim için Ferrah'ın kısa özetiydi. Top taşıması, pas penceresi, şut tehdidi ve takım arkadaşına pozisyon hazırlama becerisi aynı maçın içine sığıyor. Sezon boyunca kambur maçlarını açarken motivasyonum biraz da buydu. Sağ kanatta sol ayağıyla sürekli yeni cevaplar üreten 20 yaşındaki bir oyuncuda gerçekten yeni bir Salah ihtimali var mı? Ferah için Salah benzetmesini aynı kanatta oynuyorlar diye kurmak istemiyorum. Bu benzetmenin anlam kazandığı yer sağ cepheden tekrar tekrar ürettiği bitiriş alışkanlıkları. Top sağ tarafta ayağına geldiğinde savunmacının ilk refleksi belli. Sol ayağını kapatmak, onu çizgiye doğru yönlendirmek, şut açısını mümkün olduğunca daraltmak. Ama Ferah bu bölgede tam açık bir açı bekleyen oyunculardan değil. Sol ayağını topun etrafına yerleştirebildiği anda uzak direği tehdit edebiliyor. Bunu sezon boyunca tek maçlık bir parıltı gibi görmüyoruz. Aynı şut penceresi, aynı vücut dengesi ve aynı uzak direk arayışı tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu yüzden yeni Salah sorusu benim için isim büyüklüğüyle ilgili değil. Oyuncunun sağ kanatta geliştirdiği alışkanlıklarla ilgili. Şu pozisyonda bitiriş çok özel ama aksiyon aslında şuttan önce başlıyor. Ferah korner direğine yakın bölgede baskıyı hissediyor. Topu ayağının altında tutup oyunu kitlemiyor. Topuk pasıyla baskının dışına çıkıyor ve hücumu canlı tutuyor. Sonra da pozisyonu izlemeyi bırakmıyor. Orta savunmacıdan dönünce ceza sahası dışındaki ikinci topa hazır yakalanıyor. Burada aceleyle sert vurmayı seçse pozisyon sıradan bir şuta dönüşebilirdi. Ama Ferah vuruş yüzeyini çok iyi ayarlıyor. Sol ayağının içiyle topu kalecinin üstünden geçiriyor ve top kaleciyi geçtikten sonra yükselmeye devam etmiyor. Alçalıyor ve uzak köşeye düşüyor. Salah hissini veren detay biraz burada. Sağ cephe, sol ayak. Kalecinin uzanamayacağı uzak direk. Ve vuruşun içinde panikten çok kontrol var. Ferah'ı savunmacı için zorlaştıran şey bu vuruşun tek seçenek olmaması. Uzak direği kapatmaya çalıştığınızda yakın direğe sert vurabiliyor. Önünü kapatmak için fazla yaklaştığınızda ilk adımıyla ceza sahasına girebiliyor. Şutunu hazırlama şekli de klasik bir bitiriciden çok dribling oyuncusuna benziyor. Önce savunmacının dengesini değiştiriyor, sonra kalecinin beklediği köşeyle oynuyor. Aynı sağ cepheden farklı vuruş cevapları çıkarabilmesi de Ferah'ı izlerken en çok akılda kalan şeylerden biri. Bu yüzden onu yalnızca iyi şut atan bir kanat gibi düşünmek yetmiyor. Sol ayağıyla hem açıyı yaratıyor, hem bitirişi şekillendiriyor, hem de savunmacıyı sürekli yanlış ihtimali düşündürüyor. Yeni Salah iddiası büyük bir cümle. Ama Ferah'ın sezon boyunca tekrar eden bu sağ kanat alışkanlıkları o soruyu sormayı en azından haklı hale getiriyor. Young Utrecht maçındaki iki asist Ferah'ın pas kalitesi için ilk işaretti. Ama sezon ilerledikçe bunun tek maçlık bir detay olmadığı netleşiyor. Ferah sağ kanatta topu aldığında rakip savunmanın ilk düşüncesi genelde belli. Sol ayağını kapatmak, şut açısını daraltmak, onu çizgiye doğru itmek. Fakat Ferhat bu baskıyı yalnızca adam eksiltmek için kullanmıyor. Savunmacı vücudunu onun sol ayağına göre ayarladığı anda arkasında küçük bir pas penceresi bırakabiliyor. Ferah'ın pas değerini yükselten şey de bu pencereyi erken görebilmesi. Topun gittiği yer kadar oraya hangi ağırlıkla gittiği de önemli. Koşu yoluna bıraktığı paslar çoğu zaman arkadaşını bekletmiyor.
Aynı zamanda savunmanın müdahale edebileceği kadar da geride kalmıyor. Bu yüzden Ferah'ın yaratıcılığı yalnızca zor pası denemesinde değil, o pası oynanabilir bırakmasında. Sol ayağını kullanma şekli de burada devreye giriyor. Ayak içiyle kavis verebiliyor. Sol ayağının dışıyla çok dar pas açıları bulabiliyor. Gerektiğinde topu savunmanın üstünden koşunun önüne bırakabiliyor. Bazen pas atan oyuncu değil, o pası hazırlayan tehdit daha önemlidir. Ferah'ta bunu sık sık görüyoruz. Şut ihtimali savunmacıyı sabitliyor. Dribbling tehdidi ise beki üzerine çekiyor. Bu küçük tereddüt anında da pas kanalı açılıyor. Bu pozisyonda Ferah kendi yarı sahasında topu alıyor. İlk bakışta basit bir geçiş başlangıcı gibi duruyor. Ama kafasını kaldırdığı anda rakip orta saha hattının arkasındaki boşluğu görüyor. Buradaki pasın değeri topu ileri oynamasında değil, rakip orta saha bloğunu tek pasta oyundan düşürmesinde. Top ilerideki oyuncuya ulaştığında kambur artık rakip savunmanın yüzüne dönmüş durumda. Bir sonraki pas forveti kaleye gönderiyor ve atak golle bitiyor. Ferah'ın hanesine asist yazılmıyor. Ama hücumun yönünü değiştiren ilk kırılma onun pasıyla geliyor. Bu tarz aksiyonlar Ferah'ın merkezde neden ilginç bir ihtimal olduğunu da gösteriyor. Çünkü oyunu tamamen çizgide kalan bir kanat gibi okumuyor. Baskının arasındaki oyuncuyu görebiliyor. Hattı kıracak pası seçebiliyor. Topun şiddetini de atağın hızını bozmadan ayarlayabiliyor. Akan diğer paslarda da aynı ortak fikir var. Kısa ara paslar, dış ayakla savunma arkası denemeleri, uzun diagonal toplar, arka direğe kavisli servisler. Ferah topu ayağında tuttuğunda kambur hücumu tek yöne akmıyor. Bir anda merkez açılabiliyor, ters kanattaki koşu oyuna dahil olabiliyor. Ceza sahası çevresinde bekleyen oyuncu şut pozisyonuna girebiliyor. Bu yüzden savunmacı için mesele yalnızca Ferah'ın sol ayağını kapatmak değil. Çünkü o sol ayak şutla çıkarıyor, pasta çıkarıyor, oyunun yönünü de değiştiriyor. Ve Ferah'ı daha ilginç yapan taraf burada başlıyor. Sağ kanattan içe kat eden bir bitirici izliyormuşsunuz gibi başlıyor ama birkaç pozisyon sonra topu ayağına aldığında takımın hücum aklını da taşıyabildiğini görüyorsunuz. Ferah'ın top sürüşlerinde beni en çok çeken şey hareketlerin şova dönüşmeden oyunun yapısını değiştirmesi. Sağ çizgide topu aldığında ilk birkaç dokunuşu genelde aceleci değil. Topu ayağına yakın tutuyor, savunmacının mesafesini ölçüyor. Sonra o mesafeye göre aksiyonun yönünü değiştiriyor. Ligindeki 23 yaş altı sağ kanatlar arasında maç başına 7.93 dribling ile ilk sırada olması da bu hissi destekliyor. Ama bu veri tek başına çok çalım atan oyuncu demek değil. Ferah'ın asıl farkı topu sürdüğü yönle savunmacının yerleşimini değiştirmesi. Rakip bekin üstüne doğru gittiğinde savunma çizgisi sabit kalamıyor. Bek geri çekiliyor. Stoper dışarıya doğru yarım adım kayıyor. Ceza sahası çevresinde de yeni bir pas ya da şut penceresi açılıyor. Bu pozisyon Ferah'ın dribbling değerini çok iyi anlatıyor. Aksiyon kendi yarı sahasında başlıyor. Önce baskıya katılıyor ve topun kazanılmasına yardım ediyor. Top tekrar ona geldiğinde rakip oyuncu hemen üzerine çıkıyor. Ferah bacak arasından geçerek ilk baskıyı kırıyor. Ama pozisyonun asıl kırılma noktası bundan sonra. Topu merkeze doğru taşırken karşısındaki savunmacıyı da beraberinde merkeze getiriyor. Bu hareket sağ kanatta boş bir koridor açıyor. Ferah'ın burada şut ihtimali var. Yine de topu o koridora koşan arkadaşının önüne bırakıyor. Bu çalımın değeri rakibi geçmesinden çok savunmacının konumunu değiştirmesinde. Aksiyonun sonunda şut Ferah'tan gelmiyor. Fakat pozisyonu mümkün hale getiren şey onun topu taşıdığı yön. Bu yüzden başarılı dribling sayısına bakarken sonucu da görmek gerekiyor. Ferah aynı filtrede maç başına 3.5 başarılı dribling ile ilk sırada. Yani yüksek deneme hacmi tamamen dağınık bir risk oyununa dönüşmüyor. Topu sürdüğünde kambur genellikle hücumu ileriye taşıyacak yeni bir avantaj kazanıyor. Akan diğer kesitlerde de aynı fikir tekrar ediyor. Ferah çizgide sıkışmış gibi görünen pozisyonlardan çıkabiliyor. İlk adımıyla savunmacının önüne geçiyor. Ceza sahasına girdiğinde topu hala kontrol mesafesinde tutuyor. Bu onun fiziksel profilini de daha anlaşılır hale getiriyor. Temasla rakibi ezen bir kanat değil. Daha çok çeviklik, denge, yön değiştirme hızıyla avantaj yaratıyor. Bu yapı ona özellikle final üçüncü bölgede değer katıyor. Çünkü rakip kaleye yaklaştıkça savunmacının hata yapma payı azalıyor. Ferah ise bu bölgede topu ayağında rahat hissediyor. 23 yaş altı sağ kanatlar arasında maç başına 6.83 final üçüncü bölge driblingiyle zirvede olması onun risk aldığı alanı net gösteriyor. Bu aksiyonlar güvenli bölgede değil, rakip ceza sahasının çevresinde geliyor. Savunmacı hamle yaparsa penaltı riski var. Geri çekilirse şut penceresi açılıyor. Yardım savunması gecikirse ferah çizgiye ya da iç koridora girebiliyor. Top taşıma tarafındaki etki de buradan geliyor. Maç başına 4.63 ilerletici koşu ile yine ligindeki 23 yaş altı sağ kanatlar arasında ilk sırada. Yani Ferah topu aldığında sadece yerinde oynamıyor. Kamburu metre metre ileri taşıyor. Bu pozisyonda Ferah sağ taç çizgisine yakın topu alıyor. İlk savunmacı hamle yapmışken topu sağına çekip ondan sıyrılıyor. İkinci savunmacı geldiğinde bu kez soluna dönüyor. Üçüncü temasta tekrar sağını kullanıyor ve ceza sahasına giriyor. Burada hareketlerin güzelliğinden önce zamanlamaya bakmak gerekiyor. Her dokunuş savunmacının ağırlık merkezini başka yöne taşıyor. Son savunmacı karşısına geldiğinde Ferah tekrar soluna dönüyor. Bu kez şut penceresi açılmış durumda. Sol ayağıyla uzak direğe yerden plaseyi gönderiyor ve golü buluyor.
Sezon genelinde 26,77 başarılı hücum aksiyonu ile kendi filtresinde ilk sırada olması biraz da bu yüzden değerli. Çünkü Ferah'ın driblingleri aksiyonu süslemiyor, aksiyonu büyütüyor. Top sürerken rakibi geçmekle kalmıyor, şut penceresini de kendi kuruyor. O pencere açıldığında da sol ayağı pozisyonu tamamlayacak kaliteyi getiriyor. Ferah'ın oyununu sadece sağ kanattan içe kat edip şut arayan bir oyuncu gibi kurarsak önemli bir tarafını kaçırırız. Çünkü sezon içinde gol bölgelerine girdiği anlar da var. Arka direkte bekliyor, altı pasa koşu atıyor, savunma arkasına çıkıyor. Penaltı noktası çevresinde ikinci topu ya da yerden gelen pası takip ediyor. Bu detay önemli çünkü 12 golünün 9'u ceza sahası içinden geliyor. Yani Ferah'ın skor üretimi yalnızca ceza sahası dışından çıkardığı özel sol ayak vuruşlarına bağlı değil. Şu pozisyonda aksiyon sağ kanatta başlıyor. Ferah topu taşıyıp ceza sahası köşesine geliyor ve pası verdikten sonra çizgide kalmıyor. Hemen penaltı noktası çevresine hareketleniyor. Bek'in yerden çevirdiği top geldiğinde ilk kontrol de değerli. Sol ayağıyla topu hafif kaldırıyor, sonra aynı ayakla voleye çevirip topu yerden köşeye gönderiyor. Burada bitiriş kadar pozisyon alma zamanlaması da önemli. Çünkü Ferah pası verdikten sonra pozisyonu izleyen oyuncu değil, ceza sahasında tekrar bitiriciye dönüşen oyuncu. Bu da profilini genişletiyor. Sağ kanatta oyunu başlatabiliyor, iç koridorda şut bulabiliyor, pas penceresi açabiliyor ve doğru anda ceza sahasına girip aksiyonu tamamlayabiliyor. Ferah'ın oyununda benim için en büyük soru işareti savunma katkısından önce sağ ayağı. Çünkü sol ayağı bu kadar baskın olduğunda rakiplerin onu yönlendirmesi daha kolay hale gelebilir. Özellikle kaleye yakın bölgelerde sağ ayağıyla erken bitirebileceği pozisyonlar var. Ama Ferah çoğu zaman tekrar soluna dönmeyi arıyor. Bu da savunmacıya ekstra temas ya da blok zamanı veriyor. Sağ ayağıyla bitirdiği bazı pozisyonlarda vuruş kalitesi de aynı seviyede değil. Bu fark üst seviyeye çıktığında daha görünür hale gelebilir. Çünkü daha iyi savunmacılar Ferah'ın sol ayağını kapatmak için daha erken pozisyon alacak. Burada mesele sağ ayağıyla her pozisyonu bitirmesi değil, en azından rakibin onu tamamen tahmin edilebilir hale getirmesini engellemesi. Bir diğer not da karar kalitesi tarafında. Ferah genel olarak doğru pas pencerelerini gören bir oyuncu. Ama bazı pozisyonlarda pozisyonu kendisi bitirme isteği daha temiz seçeneğin önüne geçebiliyor. Boş arkadaş yerine zor şutu seçtiği pozisyonlar bunun örneği. Baskı altında topu ayağından çıkarma hızı da takip edilmesi gereken bir nokta. Merkezde 10 numaraya evrilme ihtimalini konuşuyorsak bu detay daha önemli hale geliyor. Çünkü kanatta bulduğu zamanı merkezde bulamayacak. Etrafında daha fazla savunmacı olacak. Fiziksel temas, savunma yardımı ve 90 dakikaya yayılan yoğunluk da not edilmeli. Ama Ferah için ana soru bence hala şu. Sol ayağındaki bu kalite sağ ayağındaki sınırlılığı üst seviyede ne kadar taşıyabilir? Ferah'ın sezonunu bitirirken tabloya biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Çünkü burada yalnızca göze hoş gelen bir kanat performansı yok. Henüz 20 yaşında, yaklaşık 1,71 boyunda. Ana pozisyonu sağ kanat olan ama zaman zaman hücumcu orta saha olarak da düşünülebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon Kambur'da izlediğimiz profil de zaten tam olarak bunu söylüyor. Sağ çizgiden başlıyor ama oyunu sadece çizgide oynamıyor. Isı haritasına baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Sağ kanat başlangıç noktası. Ama dokunuşların önemli kısmı iç koridora, ceza sahası çevresine ve sağ yarı alana taşınıyor. Yani Ferah klasik anlamda çizgiye basan bir kanat değil. Topu ayağına aldığında içeriye akıyor, oyunun yönünü değiştiriyor ve hücumun karar merkezi haline geliyor. Rakamlar da bunu güçlü şekilde destekliyor. Ligde 35 maçta 12 gol, 6 asist üretmiş durumda. Toplamda ise 36 resmi maçta 2661 dakika aldı ve güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Bu kiralık geldiği bir sezonda oldukça ciddi bir veri. Özellikle de bu üretimin yalnızca son vuruşlardan değil, dribbling, pas ve top taşıma üzerinden gelmesi önemli. Bir başka değerli nokta da kariyer yolu. Lille altyapısından geliyor. U17, U19 ve Lille B sürecinden sonra 2 sezondur kiralık gönderiliyor. Yani burada bir anda ortaya çıkan tesadüfi bir parlamadan değil, adım adım hazırlanan ve sonunda ilk kez düzenli olarak patlayan bir profilden bahsediyoruz. Zaten kontratının 2027'ye kadar Lille'de olması da bunu daha anlamlı hale getiriyor. Peki bu sezonun sonunda neden bu kadar kulübün adı onunla anılıyor? Schalke, Feyenoord, Gent, Genk, Norwich, Malmö ve Kopenhag gibi kulüplerin ilgisi bana çok mantıksız gelmiyor. Çünkü pazarda bu tip profiller çok değerli. Sol ayaklı, sağ kanatlı oynuyor. Birebir de üstünlük kurabiliyor. Skor katkısı veriyor. Pas kalitesiyle oyunu genişletebiliyor. Üstelik yaşı da hala gelişime çok açık. Ben genç oyuncuları başarılı olmuş isimlere benzetmeyi seven biriyim. Daha önce Masvenis'e Osimhen dedik. Musa Fall, Onuachu dedik. Vanderlei, Romulo dedik. Vanamaker için de Pedri hissinden bahsettik. Ama sanırım bunların içinde bana en doğru gelen benzetme Ferah Salah benzetmesi. Çünkü bu kez mesele sadece benzer bir rol ya da benzer bir estetik değil. Gerçekten sahada o oyuncuyu hissettiren tekrar eden alışkanlıklar var. O yüzden ben Ferah'ı izlerken aklımda kalan tek şey bir cümle oluyor. Bu çocuk henüz tamamlanmış bir oyuncu değil.
Ama top her ayağına geldiğinde size daha büyük bir oyuncunun ilk yıllarını izliyormuşsunuz hissini verebiliyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen siz de yorumlarda belirtin. Sizce Ferah için Salah benzetmesi fazla mı, yoksa gerçekten en doğru benzetmelerden biri mi? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, bir yorum bırakmayı ve isterseniz Hype desteğiyle videoyu desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.